Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle etli kereviz yemeği tarifi paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Eğer emeğimi desteklemek için kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bu videoyu çekerken 5 kişiye rahatlıkla yetecek kadar etli kereviz yemeği yaptım. Siz malzeme miktarını gönlünüzce oranlayabilirsiniz. Etli kereviz yemeğimiz için öncelikle etlerimizi hazırlayalım. Ben yaklaşık 800-900 gram kadar dana kaburga kullandım. Gördüğünüz gibi iri iri kesilmiş kemikli dana eti. Siz istiyorsanız kemiksiz et kullanabilirsiniz ya da kuzu ya da koyun da kullanabilirsiniz. Ama böyle yemeklerde ben kemikli eti çok yakıştırıyorum. Etiniz biraz da yağlı olursa o zaman yemeğinizin lezzeti çok daha güzel olacaktır. Derin bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım. Artık zeytinyağımız iyice kızdığı zaman etlerimizin hepsini tenceremize alalım ve etlerin ilk tarafını en yüksek ateşte mühürleyelim. Bütün etler tencerenin tabanına temas edecek şekilde etleri dağıtalım ve ilk tarafının mühürlenmesi için tencerenin kapağını kapatalım. Etlerin ilk tarafı yaklaşık 3 dakika kadar mühürlendikten sonra tenceremizin kapağını açalım ve etlerin diğer tarafının da mühürlenmesi için bütün etleri alt üst edelim ve etlerin her birinin mühürlenmemiş tarafına çevirelim. Etlerin her birini çevirdikten sonra ocağımızın altını kısığa alalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben bu seviyeye kadar 9 seviyesinde pişirdim. Bu seviyeden itibaren 2 seviyesine indirdim. Ve tenceremizin kapağını kapatıp etlerimizi kendi suyunda yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Yaklaşık 20 dakika sonra tenceremizin kapağını açıp etlerimizin su seviyesini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ben ete hiç su eklemedim. Hala suyu vardı. Eğer sizin etlerinizin de böyle suyu varsa ekstra su eklemenize gerek yok. Eğer yeterince suyu yoksa 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip pişirmeye devam edelim. Yarım saat sonra tencerenin kapağını açıp etin su seviyesini ve sertliğini kontrol edelim. Eğer sizin kullandığınız et kuzu eti ise artık bu seviyede pişmiş olması gerekir. Ama eğer benim gibi dana eti kullanmışsanız etiniz muhtemelen hala biraz sert olacaktır. Ben dana eti kullandığım için ve çok yavaş yavaş pişirdiğim için pişme süresi biraz daha uzun oluyor. Sizin bu kadar vaktiniz yoksa siz ocağınızın seviyesini biraz daha artırıp pişme süresini biraz daha kısaltabilirsiniz. Ama yavaş yavaş ağır ateşte kendi suyuyla pişmiş olan etin lezzeti her zaman çok daha güzel oluyor. Etiniz hala çok sertse yine tencerenizin kapağını kapatın ve yavaş yavaş kendi kendine pişmeye bırakın. Etiniz artık pişmeye yakınsa tencerenizin kapağını kapatın. Et kendi kendine pişerken yemeğinizin diğer hazırlıklarını yapın. Etin artık iyice pişmeye yakın olduğu noktada 2 tane orta boy soğanı yemeklik doğrayalım. Etinizi kontrol edin. Et hala biraz sertken, tamamen pişip yumuşamamışken artık sebzeleri ekleme aşamasına gelmişiz demektir. Eğer etimizi bu seviyede çok fazla pişirirsek, daha sonra sebzelerle birlikte de pişireceğimiz için et dağılır. O yüzden etin hafif sert olması önemli. Gördüğünüz gibi ben eti kontrol ettiğimde et hala biraz sert. Artık bu aşamada tencerenin içerisine yemeklik doğramış olduğumuz soğanları ekleyebiliriz. Ben videonun süresini kontrol ettiğimde eti tencereye ilk koymamdan 1,5 saat sonra soğanları koymuşum. Bu süre size uzun gelebilir ama ben çok kısık ateşte hiç su eklemeden yaşlı bir dana etini pişirdim. Bu süre sizin etinizin cinsine göre ve ocağınızın seviyesine göre değişecektir.
Artık soğanlarımızı ekleyelim ve soğanları da güzelce karıştıralım ve soğanlar da kavrulurken biz yemeğimizin diğer hazırlıklarını yapalım. Soğanlarımız da kavrulurken biz kerevizlerimizi hazırlayalım. Ben bu tarifte 2 tane orta boy kereviz kullandım. Kerevizlerin önce kabuklarını soyalım. Kerevizlerimizi yıkadıktan sonra kerevizleri gönlümüzce doğrayalım. Ben etleri iri iri kullandığım için kerevizleri de 3 aşağı 5 yukarı o büyüklükte doğruyorum. Siz gönlünüzce istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ama ben genelde kereviz yemeği yaparken kerevizleri iri kullanmayı seviyorum. Çünkü çok küçük küçük kullandığımızda kerevizler çabuk dağılıyor. Kerevizleri böyle doğradıktan sonra 3-4 adet de patatesi yine kerevizlerin büyüklüğünde olacak gibi doğrayalım. Bu yemekte isterseniz patates kullanmayabilirsiniz. Sadece kerevizli yapabilirsiniz. Ama patates de et ve kerevizle birlikte çok lezzetli oluyor. Patatesleri de yaklaşık olarak kereviz ve et büyüklüğünde doğradıktan sonra tenceremizi şöyle bir karıştıralım ve doğramış olduğumuz kereviz ve patateslerin hepsini tenceremize alalım ve yaklaşık 1 su bardağı kadar kaynar suyu tenceremize ekleyelim. Burada lütfen su az gelir korkusuyla çok fazla su eklemeyin. Çünkü bu yemek aşırı sulu bir yemek değil. O yüzden 1 su bardağı, en fazla 1,5 su bardağı kadar kaynar su yeterli olacaktır. Kaşık yardımıyla sebzelerin hepsini mümkün olduğunca tencerenin alt kısmına yerleştirelim. Etleri de sebzelerin üstüne koyalım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte yemeğimizi pişirmeye devam edelim. Biz de bu sırada yemeğimizin terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir tane limon suyunun içerisine gördüğünüz gibi tepeleme 1 yemek kaşığı unu koyalım ve limon suyuyla unu iyice karıştırıp bulamaç haline getirelim. Ve üzerine yavaş yavaş soğuk su ekleyerek bu limonlu un karışımını açalım. Gördüğünüz cıvıklık seviyesi yeterli olacaktır. Kerevizlerimiz artık pişmeye yakın olduğunda yemeğimizin suyundan birkaç kaşık alıp bu terbiyemizin içerisine katalım ve terbiyeyi karıştıralım. Ve bu terbiyeyi yemeğimizin her tarafına güzelce dökelim. Tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizi bir süre daha pişirmeye bırakalım. Artık kerevizlerimiz istediğimiz yumuşaklık seviyesine geldiği zaman bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotunu ince ince doğrayıp yemeğimize ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyip tenceremizin kapağını kapatıp 3-4 dakika daha yemeğimizi pişirelim. Ve artık ocağımızın altını kapatıp yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Ve dinlenmiş olan bu güzel etli kereviz yemeğimizi gönlümüzce servis edelim. Umarım bu çok lezzetli etli kereviz yemeğinin tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu videoyu başkalarının görmesini istiyorsanız videomun linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.